Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size hapishane işinin ipe örme tekniğini öğreteceğim. Şöyle bu bilekliği öreceğiz hep beraber. Şimdi bunda boncuklarımızın hepsinin boyutu 11,0. Bakın şunlarda, şu ikisinde, hepsinde boncuklarımızın boyutları 11,0. Şöyle. Bu da ise 3 boyutlu yaptım bunları. Sadece çiçekli bölümler, bunları 0,8. Şu çiçekli bölümlerde boncukların boyutu 0,8. O nedenle böyle kabarık durdu. Beyazların boyutu ise 11,0. Onlarda da bu şekilde duruyor. Şimdi size bunlarla ilgili gerekli malzemeleri söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce bir şablonumuz gerekiyor. Şablonumuzu ben yine videomuzun alt tarafında sizinle paylaşacağım. Onun dışında evet, altın başağın 50 numara beyaz ipi, ana rengimiz neyse o renkte ip bulmaya çalışın. Burada çünkü beyaz ipimizi özellikle beyaz istedim. Boncuğumuz beyaz, boncuğumuz şeffaf biraz. O nedenle beyaz da çok daha güzel duruyor. Mesela bu da aynı boncukla örüldü. Gördüğünüz gibi beyaz. Şöyle. Beyaz iple örmenizi tavsiye ederim. Evet. Sonra bunu da söyledik. Ve uzun iğneyle diziyorum arkadaşlar ben. Böyle bu uzun boncuk iğneleri var. Onlarla diziyorum. Ve örmek için de yine 19 numara tığımız gerekli. Evet, siz tabi bunu kendi elinize göre örebildiğiniz incelikte tığla da örebilirsiniz. Evet, şimdi bundan sonra nasıl kolay dizilir onu, ya da ben nasıl diziyorum onu göstereyim size. Şöyle şablonumu aldıktan sonra sağ elim arkadaşlar hep diziyor. Sol elim ise şablonun üzerinde duruyor. Hiç bunu oynatmıyorum ben. Özellikle böyle çok renk geçişlerinde bu şekilde yapıyorum. Ve bunu bir kere dizdikten sonra kalkıyorum yerimden. Şimdi beraber dizelim. Şimdi nasıl diziyoruz? Kolondan buradan başlıyorum dizmeye. Biliyorsunuz bu üstten başlıyoruz, sonuna kadar geliyoruz. Sonra tekrar başa dönüyoruz. Böyle diziyoruz renklere göre. Buraya geliyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Yani 1, 2, 3 kolonumuz var. 3 kolonu da bitiriyoruz. Sonra tekrar başa dönüyoruz. Evet, burada bir de bir şey daha anlatayım arkadaşlar. Color repeat dediği 357 tane boncuk varmış burada. Şimdi 357 boncuk demek, bir kere bunu bir keresinde dizildiğinde 357 tane boncuk dizmiş oluyoruz biz. Evet, şu 10 denen kısım ise 10 tane boncukla başlanacak anlamındadır. Evet, bunları da açıkladıktan sonra şimdi buradan başlayıp dizmeye başlayalım. 8 tane diyor. Bakın ben nasıl diziyorum onu göstereyim size. Hiç bırakmıyorum. Bunu daha çok ana rengi biraz fazla koyuyorum. Ana rengi ve buradan bu şekilde başlıyorum. 2, 4, 6, 8 dedim. Ve bunu aşağıya alıyorum. Şimdi koyu kırmızı. Bakın burada koyu kırmızı. Şurada koyu kırmızı dediğinde bir tane kırmızı alıyorum. Bir. Sonra açık kırmızı. Açık kırmızıyı turuncu yaptım ben. Turuncuyu alıyorum. Gene 8 beyaz. Buradan gene bu şekilde 8 beyaz. Bunu hiçbir şekilde bırakmıyorum. Bazen
bırakıp hani burada mıydım burada mıydım tereddütü yaşıyor insan. O nedenle bırakmıyorum ve devam ediyorum. 8 beyazı aldım. Bir kırmızı. 2 açık kırmızı. 6 beyaz. Gene ana rengi dediğim gibi biraz fazla koyun ve bu şekilde ve 2, 4, 6 bunu yapıyorum. Sonra bir koyu yeşil, bir açık kırmızı, bir koyu kırmızı, 2 açık kırmızı, bir koyu yeşil, 5 beyaz. Şu şekilde 2, 4, 5. Bunu ondan sonra getiriyorum elimle itiyorum aşağıya. Bu. Sonra bir yeşil, 3 açık, açık kırmızı, bir koyu kırmızı, 7 beyaz yine 2, 4, 6, 7 hemen bunu atıyorum. Getirip buraya. Evet. 2 şimdi 9 koyu ve yine 9. Evet arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar diziyorum. Sonra tekrar başa geliyorum. Buradan devam ediyorum, diziyorum. Sonra tekrar başa dönüyorum. Buradan buraya geliyorum. Bu olayı 3 kez tekrar ediyorum ki şu bilekliği elde edeyim. 3 kez bunu tekrar ediyorum. Evet. Şablonu da sizinle paylaşacağım. Evet bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bir kere dizdiğimizde 3 tane gülümüz oluyor. 1, 2, 3 şu şekilde. Yani bu kadar kısmı dizmiş oluyoruz. Bir kez dizdiğimizde bunu bu kadar kısmı dizmiş oluyoruz. 3 kez dizdiğimizde de bilekliğimizi dizmiş oluyoruz. Tamamını dizmiş oluyoruz. Arada size yanlış dizmişsek onu nasıl ekleme yaparız onu da öğreteceğim arkadaşlar. Genelde arkadaşlarım düğüm yapıyorlar. Ben size onun daha kolay bir tekniğini öğreteceğim. Evet, şimdi 3 kez bunu dizdik. Şurada gördüğünüz gibi bir 5 var arkadaşlar. Üstte de bir 8 var. Önce 5'i beyaz olarak yani diziyorum ben. Sonra 8'i tekrar diziyorum. Çünkü buradan başladım, dizdim, geldim. Tekrar başa döndüm, buradan dizdim. Tekrar buraya geldim baştan sona kadar, şuraya kadar geldiğimde bir 5 var. 5 tane beyaz alıyorum. Tekrar başa döndüğümde 8 tane beyazı yeniden diziyorum. Evet. Şimdi başlayalım örmeye arkadaşlar. Örme işine. Bunlar da eğer yani kapama takmayacaksak, birleştirme yapacaksak, böyle bütün birleştirme yapacaksak 4 kez dizmemiz gerekiyor. Ama şimdi biz öncelikle kapama takmayı öğreteceğim size. Böyle süslü bir şey yapacağız. Onu için şimdi kapamalı olarak yani şu metal kapamalı olarak yapalım. Tabii başlarken nasıl başlarsanız başlayın. Yani hangi amaçla? Bütün kapamak mı yoksa bu şekilde metal mi takacaksınız? Fark etmez. Temiz başlamanız çok önemli. Evet şöyle yapıyorum bunu. Bakın bu ipi alıyorum şöyle buraya koyuyorum. Şuradan sokuyorum tığıma ve buradan bu onluydu biliyorsunuz. 10 tane ilmek alacağım. Koydum böyle. Şimdi 10 tane ilmek alacağım. Şöyle duruyor. İkiye katladım. Evet. Tekrar yapalım. Bakın. Ucumuz böyle. Bırakalım ucu dursun öyle.
Bu ipi de kullanırım belki. Şöyle şuradan şunu böyle çekiyorum. Tekrar. Evet. Buradan bir ilmekle bağlayacağım. Şu. Şimdi daha rahat bıraktım. İki ipin üzerine böyle bir, iki, üç, dört, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bırakıyorum. Ucumuzu alıyorum elime. Diğer bu açıkta duran ucu. Şunu alıyorum. Ve yavaş yavaş çekiyorum. Yavaş yavaş şöyle yuvarladım. Şu şekilde. Sonra ikisine birden girelim. Daha sıkı olsun. Şu. Geldim şuraya. Ve buraya 10 tane boncuğumuzu yerleştireceğiz. Evet, şimdi bakalım. Koydum. Bu ipi örme arkadaşlar. Daha sonra size hem ipi hem boncuğu örmeyi öğreteceğim. Buradan 1, 2. 2 seferde çıkıyoruz. Tekrar. Şimdi ilk başlarken ikisine birden giriyoruz. Sonra tek ipe gireceğiz. Şöyle düzeltiyoruz. 2. Her ilmeğe bir tane yerleştiriyoruz. Geldik. Şöyle. Şu. Düzeltelim. Evet. Tekrar. Şu an 2, 4, 5'i koydum. Altıncı. 7. 8. 9. Ve burada da 10'uncuyu yerleştirdik. Evet. Bakın böyle dümdüz oldu altı. Şimdi geliyorum. Burada bakın bir tanesine giriyorum. Hemen boncuğun önündeki bir tanesine giriyorum. Devam ediyorum. 1, buraya 2, 3, şöyle. Zaten önemli olan ilk sıra. Ondan sonrası şöyle.
Hani şey yok, çok güzel oluyor bu teknikle. Ama dediğim gibi size bir teknik daha öğreteceğim. Arada 10 tane mi diye çevresi saymanızda fayda var. Bazen ilmekleri atlayabiliyoruz. Özellikle bu şablonu seçtim. Size beyaz olduğu için. Şimdi mesela burada ikinci sıra bitti. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bunu arada böyle saymanızda fayda var. Evet. Evet arkadaşlar, daha net olsun diye altın arkasında kalan her şeyi kaldırdım. Şimdi devam ediyorum. Buradan yerleştiriyorum. Bu parmağımla, orta parmağımla boncuğu tutuyorum böyle. Şu ve ikisini birden çekiyorum. Şimdi tekrar yerle giriyorum. Boncuğumu getiriyorum. Bakın, orta parmağımla tutup yerleştiriyorum. Onu destek alıyor ona. Evet, özellikle ilk başlayanlar için arkadaşlar, ilk başlayanlar için bu yöntem çok güzel. Böyle alışırsanız işleriniz çok güzel gözükür. Evet, şöyle. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir başlama. Bu çünkü arkası da zaten ister istemez düzgün olacak. İsterseniz birleştirirken hiçbir şekilde bir potluk yapmayacak ve birleştirme yeri belli olmayacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi biraz ilerledikten sonra ipimi yanlış dizmişim gibi boncuğumu keseceğim ve nasıl ekleme yapıyorum onu göstereceğim size. Öyle. Düzgün dizdikten sonra gerçekten insan örmekten kendini alamıyor. Çok güzel bir teknik. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın, hep parmağımla yerleştiriyorum, orta parmağımla. Bunu koyuyorum buraya. Böyle tutuyor onu ve çekiyorum. Hani birazı bol, birazı işte çok sıkı, o şekilde olmayacak. Hepsi aynı düzende olması gerekiyor. Evet. Şimdi dediğim gibi biraz öreyim. Sonra ortalarda bir yerde biz ipi keselim ve ekleme yapalım. Şimdi örneğin burada arkadaşlar yanlış dizmiş olduğumuzu fark ettik ve ekleme ya da ilave yapacağız veya boncuk çıkartacağız. Şimdi ben buradan bunu kesiyorum. Örneğin buradan kesiyorum ve şimdi işte boncuğumuzu düzelttik. Ona göre devam edeceğiz diyelim. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bakın, bu ilmeğimi buradan çektim. Şöyle getirdim. Bu ikisini birden şurada tutuyorum elimle. Şöyle tutuyorum. Şimdi örmeye devam ediyorum. Getirelim boncuklarımızı. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrar
Bunu bir sıra öreceğiz. İlave yaptığımız yerin üstüne geçene kadar buradayız. Tek kata örüyoruz. Evet. Şimdi buradayız. Bunun önünde burada. Ama ipimiz buradayız. Buna sahip çıkıyoruz. Sıkı tutuyoruz burayı ve çekiyoruz. Şimdi buradayken bunları bağlayabiliriz. Şöyle. Bunların ikisini birbirine, yani bir geçtikten sonra, hani bir kere bağladı şey yaptığımız yeri değiştirdik, hani ip ilmek aldık ya, o bölüme bir kere bir boncuk geçtikten sonra böyle bağladım. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bir kere daha geçeceğim. Ondan sonra ipin boyunu kısaltıp örgünün içine iteceğim o geri kalan ipi. Böyle. Bakın. Şöyle. Geldim buraya. Zaten hiç belli olmuyor artık. Şöyle. Geldim buraya. Burası sanırsam ip eklediğim yerde. Ve örmeye devam ediyorum. Ama şimdi ne yapacağım? İpin boyunu biraz kısaltıp şunu, örneğin şuradan kestim. Şöyle tutalım bunu ve bunu içine itelim. Evet. Şimdi devam.
hiçbir şekilde belli değil. Evet. Bu şekilde devam edeceğim ben ve bitirdikten sonra kapama bölümünü beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, örme işimizi tamamladık. Bu şekilde. Şimdi burayı bitirme aşamasına geldik. Bitirirken en son sırayı şöyle bir sıra boncuk almadan örüyorum. Şöyle boncuk almadan örüyorum. Şu şekilde yine aynı aslında örüyorum ama boncuksuz. Evet. Bir sıra böyle. Çünkü bu kısmıyla dikiyorum ben. Çivinin baş kısmını bu ördüğüm kısmı dikiyorum. Evet. Bunu bitirdikten sonra şöyle bir 30 santim bırakıp kesiyorum. Evet. Şöyle keselim. Evet. Şimdi bir iğne geçireceğiz. Evet. Bunu taktıktan sonra çivimiz var. Şöyle çivimizi bunun içine arkasından yerleştiriyorum böyle. Şunu böyle içine ve şöyle ipimi dolandırıyorum. Sonra bu ördüğüm kısma dikiyorum bunu. Şöyle tekrar dolandırıyorum. Bu sefer şöyle buradan ön tarafından. Evet. Bu şekilde dikiyorum ben bunu buraya. Sıkı sıkı. Bu şekilde diktim arkadaşlar bunu. Bunun tabii ki sıkı olması gerekiyor. Şöyle aradan da geçelim. Tamam. Bir daha yapalım. Şimdi bunu bitirdikten sonra şöyle şuradan bunun içine şu şekilde yerleştiriyorum. Bunu ve şunu böyle elimle kapatıyorum. Siz buraya bulabildiğiniz herhangi bir kapamayı, böyle geçecek şekilde olan bir kapamayı takabilirsiniz. Sonra şuradan biraz keselim, şu kadar. Ve bunu şöyle kalın yeriyle burada şu şekilde yuvarlayarak kapatalım. Şu. Bu şekilde dursun. Evet. Şimdi öbür tarafını da bunun gibi aynı şekilde yapayım. Ve diğer kapama bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi her iki ucunu da tamamladık. Şimdi buraya zincirimizi takalım. Bir halkamızı alalım. Şöyle. Şunu önce buraya takalım. Evet. Sonra buraya da papağanımızı takalım.
Bu şekilde. Tabi bunu yine bir süsleyeceğiz. Evet, şurayı bir açalım azıcık. Kolay gelsin. Bu şekilde. Şimdi bir de şu kısmına bir böyle bir iğne oyam var benim. Siz püskül takabilirsiniz. Tüy takabilirsiniz. Başka bir boncuk takabilirsiniz. Bakın bunda olduğu gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunları takabilirsiniz. Şöyle yine aynı şekilde. Ama ben şimdi sadece iğne oyası takacağım. Şunu takacağım. Bunu da yaparken şöyle yapıyorum. Bu kafa kısmı ön tarafta kalıyor. Bunu içinden takıyorum böyle. Yuvarlayarak. Şöyle. Yavaş yavaş. Evet. Şu şekilde. Buralarından da çıkarıyorum. Yine şuradan bir yerden. Evet. Şu. Bunu böyle yaptıktan sonra bunun böyle bir kapağımız var yine. Onu bunun üstüne geçireceğim. Evet, şöyle. Yine bu şekilde yavaş yavaş kıvıra kıvıra şöyle yuvarladım. Evet. Şimdi bunu burada şuraya takabilirim. Bir halka yardımıyla. Şöyle. Evet. Bunu da şuraya takalım. Ve kapatalım. Evet. Evet, böyle sizinle böyle bir şeyi paylaşmak istedim. Evet, bitirdik arkadaşlar. Bunları şöyle koyalım. Hepsini. Size bir sonraki derslerimden daha değişik bir örme tekniği göstereceğim. Bakın, aslında şunlar farklı bir teknikle örüldü. Bundan biraz daha kalın duruyor. Aynı desen olmasına rağmen. Onu da size daha sonraki derslerimde göstereceğim nasıl ördüğümü. Biraz daha kalın, tok duruyor. Evet. Bu aslında basit olan örmeydi. Bu da hepsi bunların size daha sonraki göstereceğim teknikle örüldü. Evet. Bunlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi şunlardaki yükseltilerde bir boy büyük boncuk kullandığım için böyle. Bu da zaten magnetli, mıknatıslı. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın.